Anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere hem yapılışı hem de lezzeti harika olan çok pratik bir tava böreği tarifi hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel lezzetin yapımına başlayalım. Hazır yufkadan öyle güzel bir börek tarifi hazırladım ki size inanamayacaksınız. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif olacak. Bunun için nelere ihtiyacımız olacak? Tabii ki yufkaya ihtiyacımız olacak. Ben 3 tane yufkadan yapıyorum ama sizin tavanızın büyüklüğüne göre değişebilir ama 3 tane yufka elinizde olsun. İçine kullanacağım peynir özellikle belirtmek istiyorum. Kahvaltıda tükettiğiniz sert ve inek peyniri olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kase süte ihtiyacım olacak. İçine yağ koydum. Ölçüm 2 yemek kaşığı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi susamım var. Kavurmayacağım. Tavamın dibine bırakacağım onları. Güzelce böreğimle birlikte pişecekler. Hem çıtır çıtır bir lezzet verecek. Gerçekten güzel olacak. Yine tavamı yağlamak için birazcık yağ ihtiyacım olacak ve böreğimizi kapatmadan önce en üstüne kullanacağım taze kaşarlarım olacak. Gelişi güzel kestim. Evet, malzemeler bu şekilde ama zaten ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmında da yazacağım için dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu harika tava böreğinin yapımına başlayalım. Bu güzel tarifimiz için ilk olarak tavamızın dibini yağlayacağız. Kenarlarını, dibini güzelce yağlamanızı istiyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir kez daha belirteyim. Çok pratik, gerçekten evinizde olan malzemelerle bu kadar kısa sürede hayat kurtaracak bir börek tarifi sanıyorum yoktur. İşte muhteşem tava böreğim. Şimdi tavamı bir güzel yağladım. Şöyle bırakalım. Susam demiştim. Susamımızı kavurmuyoruz. Tamamen gelişi güzel. Tavamızın dibine şu şekilde benim için yeterlidir. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle tavamızın altını açmıyoruz. Şu an ocağımız hiçbir şekilde yanmıyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. 3 tane yufkam var dedim. Şimdi adım adım bu güzel lezzetin yapımına işte başlıyoruz. Bir tane yufkamızı asla hiçbir şekilde parçalamayacağız ve bölmeyeceğiz. Tamamen bunu tavamızın içine şimdi göstereceğim size. Yerleştirme işlemini yapacağız. Yufkamı açtım. Bakın şu şekilde tavamızın kenarlarından bırakın sarksın fazlalıkları. Bunları da daha sonra kullanacağız. Şöyle toparlayabildiğiniz kadar iç kısmına doğru toparlama işlemini yapın. Şöyle zaten kamerada gösterecektir. Fazlalıkları altında. Bunlar hiç sorun değil. Çünkü onlar da bu güzel lezzetli böreğimizin yapımı için en son aşamada devreye girecekler. Şimdi ikinci yufkamı alıyorum. İkinci yufkamı da gelişi güzel. Hiç önemli değil. Ebatı, boyutu. Bakın şöyle bırakacağım tavamın içine. Şimdi göreceksiniz. Bakın şu şekilde tavamın içine gelişi güzel parçalayın, yerleştirin. Parçalayın, bırakın. Şimdi artık bir kase sütüm var demiştim. 2 yemek kaşığı da yağım var demiştim biliyorsunuz. İşte lezzet sırrı burada. Bolca süt ve yağ her bir katmanına bırakacağız. Daha şöyle güzel bir görüntü olması açısından şu şekilde yapayım. Bakın. Yağ ve sütümüzü bolca yediriyorum. Tamamen ıslatacağız. Buradaki en önemli detay yufkalarımızın yağ ve sütle tamamen ıslanması. Gerçekten çok pratik ve bir o kadar da pratik olması kadar lezzetli bir börek tarifi. Bu kadar yeterli. Şimdi iç harcını koymaya geldi sıra. Kahvaltılık peynirim var demiştim. Sert, yağlı ve tuzlu. Güzel bir lezzet katacağına inandığım için çok azıcık da maydanozla birlikte bu şekilde bir iç harcı hazırladım. Şimdi yufkalarımızı yine aynı şekilde parça parça edip tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. Yine sırada süt ve yağ
Dediğim gibi her bir katını bu şekilde ıslatacağız. Şimdi bu börekte de şöyle bir aslında güzellik var. Normalde börek denildiği zaman fırına gider, çıtır çıtır olur. Emin olun bu da çok güzel çıtır çıtır olacak. Ama bu böreğin bir farkı var. Gerçekten su böreği lezzetinde olacak. O yüzden belki de bu kadar lezzetli, bu kadar keyifle, afiyetle tüketebileceğiniz bir börek diyebilirim. Birazcık da şuralarına koyalım. Malzememizi eşit bir şekilde yayacağız. Şimdi yine yufka işlemimize yine parçalıyorum. Yine süt ve suyla buluşma zamanı, süt ve yağ. Şimdi artık kalan malzememi tamamen şu şekilde alalım. Normal böreklik yaptığımız peynirden kullanmadım. Özellikle belirttim. Bu peyniri neden bu kadar az kullandığımı da belirteyim. Zaten üzerine de yeteri miktarda bir kaşar gelecek ve bu peynir eriyecek içinde. Dolayısıyla da çok fazla koyduğunuz zaman çok baskın bir tat ve lezzet olacağı için böreğinizin tadını emin olun değiştirecektir. Bu ölçü ve kıvam inanın yeterli gelecek. Şimdi kalan ikinci yufkamı da gördüğünüz gibi ikinci yufkam tamamen bitti. Şimdi tekrar sütümle buluşturacağım. Süt ve yağımla. Artık son aşamaya geldim. Peynir malzemesi bitti biliyorsunuz. Son bir dokunuş. En üst kısmına yufkamızı tamamen kapamadan taze kaşar gördüğünüz gibi gelişi güzel koyuyorum. Şimdi kalan üçüncü yufkamdan da üstünü kapatacak şekilde kopartıyorum. Gördüğünüz gibi birinci yufkamız şu an bizi bekliyor. Dolayısıyla da şöyle söylemek istiyorum. 3 yufka demiştim biliyorsunuz yayına başlarken. 3 yufkadan bakın şöyle miktarda kaldı. Yani 2,5 yufka ile neredeyse bu harika lezzete ulaşabileceğiz. Bakın çok az bir parça kullandım. 2,5 yufka aslında bu böreğiniz için tam geliyor diyebilirim. Ama eğer tavanız, gördünüz ben ilk başta kullanırken nasıl bir tava ebatı kullandım, biraz daha büyükse bu kalan parçayı da ziyan etmek istemiyorsanız tamamen kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı ve lezzetinde herhangi bir problem olmayacaktır. Onu da belirteyim. Artık son yufkamı da koydum kaşarlarımla birlikte. Yine kalan malzememi yufkalarımla buluşturuyorum. Yeterlidir çünkü kalan miktarda üzerine kullanacağız. Şimdi burada yine önemli bir detay. Kalan ilk birinci yufkamızı ne demiştik? Dışarıya bu şekilde sarkmasında hiçbir sorun yok. Çünkü bize lazım olacak dedik. Artık bohça görevi görecek. Bakın şu şekilde toparlaya toparlaya. Bakın yufkamızı bu şekilde çekiyoruz. Böreğimizi kapatıyoruz artık. Toparladık. Lütfen bunları da asla koparmayın. Bakın bütün yufkamı şu şekilde topladıktan sonra şöyle güzelce bir düzeltelim. İşte bu kadar. Yapmamız gereken işlem kalan süt ve yağ üzerine gezdirelim. Kenarlarına, üstüne. Hala ocağımızın altı kapalı. Lütfen unutmayın. Yeterlidir. Yine çok azıcık bir susamla işte tava böreğimiz hazır. Şimdi birazdan ocağımızın altını açacağız ve keyifli bir şekilde yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Artık ocağımızı açalım. Ocağımızı kısıyoruz. Asla yüksek bir ateş istemiyoruz. Olabildiğince en düşük ısıda olacak. Yaklaşık bir 10 dakika böreğimiz bu şekilde kalsın. 10 dakika sonra tekrar karşınızdayım.
Mutfaktan hem güzel kokular geliyor hem çatır çutur sesler geliyor. Bu ne demek oluyor? Artık böreğimizin arka tarafını çevirme zamanı. Bunun için de yapmanız gereken, ben şöyle bir kapak kullanıyorum ama lütfen şu kısmı olsun ki rahat çevirebilin. Şimdi yapmamız gereken işlem şu şekilde yapıp, dikkat edin biraz sıcak olacağı için. Haydi bakalım. Şu anı özellikle göstermek istiyorum. Muazzam görünüyor. Şimdi yavaşça tavamıza bırakalım. Başarıyla bırak. Aynı işlemi bu şekilde de yine ocağımızın altını hiç ellemiyoruz, açmıyoruz, kapağımızı da kapatmıyoruz. Şimdi böreğimizin diğer tarafını tıpkı bu şekilde kızarması için bırakalım. Artık böreğimiz hazır. Ocağımızın altını kapattık. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çıtır çıtır harika bir börek oldu. Şimdi böreğiniz birazcık burada bir oda sıcaklığına gelsin, kendine gelsin, demlensin. Ondan sonra sunumla karşınızda olacağız. Tava böreğim artık hazır. Sizler de gördünüz. Üzerinin kızarıklığı, içinin yumuşak dokusu, enfes, muhteşem, hem pratik hem de lezzetli. Dediğim gibi adeta su böreğini andıran tava böreğimiz afiyetle sofralarınızdaki yerini alacak, şimdiden öyle görünüyor. Şimdiden bu tarifimi yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.